Sevgili dostlar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle omega 3 hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Omega 3 hakikaten çok konuşulmakta. Omega 3'ün doymamış yağ asitleri grubunda olduğunu biliyoruz. Ancak doymamış yağ asitleri grubu organizmada, hücrelerde ve yediğimiz besinlerde ve diyet içinde bulunan yağlarda çok çabuk okside olurlar. Yani acıma yaparlar ve faydaları bu nedenden dolayı azalır. Oksidasyon olduğu takdirde yararlılıkları azalır. Bunu önleyebilmek için bu yağ asitlerinin içinde antioksidanlar bulunması oksidasyonu önlemektedir. Piyasada bu tür ürünleri alırken bunları da hatırlamakta fayda vardır. Omega 3 yağ asitleri maalesef vücudumuzda sentezlenememektedir. Bu nedenden dolayı biz bunları dışarıdan ya diyetlerle ya da gıda takviyesi olarak almak zorundayız. Omega 3 yağ asitleri 3 çeşittir. Alfa linoleik asit, eikosapentaenoik asit yani EPA ve dokosahexaenoik asit yani DHA şeklindedir. Linoleik asit bitkisel kaynaklı iken EPA ve DHA hayvansal kaynaklıdır. Ayrıca vücudumuza alındıktan sonra alfa linoleik asit EPA'ya da dönüşebilmektedir. Ayrıca vücudumuzda DHA EPA tarafından da meydana gelir. Vücudumuzda en zengin DHA beyindedir. Ayrıca bebek sütünde DHA oldukça zengin bulunmaktadır. Omega 3 hem bebeklik döneminde hem de tüm yaş aralıklarında beynin gelişimi, sinirlerin gelişimi, sinir iletimleri ve beynin fonksiyonları için mutlaka gerekmektedir. Vücudumuzda bitkisel kaynaklı alınan omega 3'ler biyoyararlanımları oldukça düşüktür. Ancak hayvansal kaynaklı aldığımız omega 3'lerin biyoyararlanımı oldukça yüksektir. Bu nedenle hayvansal kaynaklı omega 3'leri tercih etmeliyiz. En zengin omega 3 kaynaklarına bakacak olursak özellikle soğuk denizlerde yaşayan somon balıkları, uskumru, ton, sardalya balığı ve ringa balığında en yüksek düzeyde omega 3 bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklara baktığımızda ise en fazla omega 3 bulunan bitkiler semizotu ve yeşil yapraklı sebzeler ile ceviz ve keten tohumundadır. Vücudumuzda optimum düzeyde kullanılabilmesi açısından hayvansal kaynaklı omega 3'ler önemlidir. En fazla omega 3 kaynağı somon balıklarında bulunmaktadır. Somon balıkları hem denizlerde hem de soğuk bölgelerde akarsularda yetişmektedir. Ancak denizler ve okyanuslar ağır metallerle kirli olduklarından dolayı deniz somonlarında ağır metal bol miktarda bulunmaktadır. Somon balığından elde edilen omega 3'ler alınacaksa mutlaka deniz somonları yerine yine soğuk bölgelerde akarsularda yetişen akarsu somon balıklarından faydalanılabilir. Bunlardan üretilen omega 3'ler en sağlıklı omega 3'lerdir. Bunların içinde ağır metaller yoktur ya da çok minimal düzeydedir ve bunlar planktonlarla beslenir ve vegan balıklardır. Omega 3 doymuş yağ asitleri yerine kullanıldığında LDL kolesterolü düşürür. Prostaglandin sentezini artırır, pıhtılaşmayı önler. Kanımızda yüksek oranda bulunan trigliserit düzeyini düşürür. İyi kolesterol adı verilen HDL kolesterolün artmasına yol açar ve dolayısıyla kalp damar sağlığını ileri derecede normal hale getirir. Kalp damar hastalıklarının riskini azaltır. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyin, retina, cilt ve sperm hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Kansere karşı koruyucudur. Beyin fonksiyonlarını etkilediği için, olumlu etkilediği için depresyona iyi gelir. Dikkati ve konsantrasyonu artırır ve nörodejeneratif hastalıklar riskini azaltmada yardımcıdır. Bunların başında Alzheimer gibi günümüzün, çağımızın çok önemli nörodejeneratif hastalıklar başında gelmektedir. Vücut direncini yükseltir. Kas iskelet sistemini korumaya yardımcıdır. Kalsiyumun kemiklerde toplanmasına
yardım eder. Eklem iltihaplanmasında rol alan enzimlerin azaltılmasında rol oynar. Gözlerde yaşa bağlı gelişen sarı nokta hastalığının ortaya çıkardığı hasarları giderir. Saçların dökülmesine engel olur. Canlı ve parlak saçlara yol açar. Ayrıca romatoid artritte oldukça faydalı etkileri vardır. Antiaritmiktir, anti-enflamatuardır. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında pozitif rol oynarlar. Sevgili dostlar, piyasada oldukça çok omega 3 preparatı bulunmaktadır. Omega 3 alındığında kimyasal, yapay olarak meydana getirilmiş omega 3'leri almamak, kullanmamak gerekir. Bunların yerine içinde alfa linoleik asit, EPA ve DHA'nın birlikte bulunduğu, ayrıca içinde oksidasyonu önleyen ve yağda eriyen vitaminlerin bulunduğu ürünleri kullanmak hem vücuda alınan omega 3'lerin sağlıklı kullanılması açısından hem de vücudun optimum düzeyde yararlanması açısından oldukça önemlidir. Omega 3 alırken EPA ve DHA oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu oranın 3/2 ve katları şeklinde olması uygundur. Bu oran ne kadar yüksekse omega 3 takviyesinin kalitesi de oldukça iyidir. Bir de dikkat edeceğimiz şu husus var. Omega 3'ler trigliserit vasfında olmalıdır. Eğer etel ester vasfında ise bunların vücuttaki biyoyararlanımları çok düşüktür. Bunları kullanmamak gerekir. Ve insan sağlığı için de uygun değildir. Şimdi tabloda günlük olarak almamız gereken omega 3 miktarını görmektesiniz. Şunu da belirtmekte fayda var. Günlük en az 1000 mg omega 3 vücudumuza alınmalıdır. Ancak yaş ilerledikçe ya da vücut kitle indeksi arttıkça bu dozajın çok az miktarda olduğunu aklınıza getirmeniz lazım. Yani minimum 1000 mg ama bunu istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Omega 3 ile ilgili şöyle sorular geliyor. Omega 3 aldığım zaman ben kilo alır mıyım? Ya da kan sulandırıcılar kullanıyorum. Acaba kanımdaki kanama miktarı artar mı? Gibi sorular sorulmakta. Şuna dikkat edin sevgili dostlar. Bir beslenme düzeni zaten alkali beslenme tarzında olmalıydı. Eğer siz oturuyorsanız, hareket etmiyorsanız ya da asidik olarak besleniyorsanız omega 3 zaten size o yaptığınız alışkanlıklardan dolayı çok faydası olmayacaktır. Ne yapmak gerekiyor? Omega 3'ün faydalı olabilmesi için bu tür alışkanlıkları yeniden gözden geçirip kendinizi alkali yaşam stiline getirmeniz gerekiyor. O zaman omega 3'lerin faydasını çok göreceksiniz. Bir diğer husus da kan sulandırma meselesi. Eğer doktorunuz ciddi olarak sizlere son dönemlerde son jenerasyon kan sulandırıcılar verdiyse bu kan sulandırıcılarla omega 3'ü kullanırken kan pıhtılaşma testlerinizi belli aralıklarla kontrol etmeniz gerekiyor. Sadece buna dikkat edeceksiniz. Eğer bir sıkıntı olursa doktorunuzla görüşüp kan sulandırıcılarınızı azaltmanızda fayda var. Kan sulandırıcılarınızı omega 3 ile dengelemekte fayda var. Şunu da unutmayın sevgili dostlar. Biliyorsunuz 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ve gittikçe azalmakla birlikte zaman zaman oldukça yoğun miktarda pazara balıklar gelmektedir. Biz de toplum olarak balık yemeyi seven bir toplumuz. Ancak balıklar pişirildiğinde, kızartıldığında ya da fırınlandığında maalesef içindeki omega 3'ler yok olmakta. Hızlıca bu pişirilen balıkların içindeki omega 3'ler omega 6'ya dönmekte maalesef. Ama biz bunu yıllardır bilmiyorduk. Bu nedenle bazı ülkelerde balıklar çiğ yenmekte ya da üzerine limon sıkıp ya da herhangi bir ufak bir asit ile pişirilerek yenmekte. Ve o zaman omega 3'lerden optimum fayda sağlanabilmektedir. Ama bizim ülkemizde böyle bir kültür yok maalesef. Bu nedenden dolayı biz balıkları tat olarak ve karnımızın doyması için almaktayız. Başka besin maddelerini balıklardan alabiliyoruz ama omega 3'ü alamıyoruz. Bu nedenden dolayı omega 3 takviyesi mutlaka şart.
Ayrıca vücudumuza aldığımız omega 3'ün omega 6 ile belli oranda olması gerekiyor. Eğer bu oran bozulursa, omega 6 lehine kayarsa o zaman vücudumuzda, damarlarımızda ateroskleroz, damar kireçlenmesi ve damar sertlikleri meydana gelecektir. Aynı zamanda da damarlarımızda pıhtılaşma riski artacaktır. Biraz önce de söylediğim gibi dünyada piyasada en az 350-400 çeşit omega 3 bulunmaktadır. Biz bunlardan hangisini alacağız ve hangisini kullanacağız? Piyasada bulunan ürünlerden bazılarını ekranda görmektesiniz. Ben bu ürünlerin bir kısmını detaylıca inceledim. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünlerin içinde bulunan EPA ve DHA oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olması gerekiyordu? 3'e 2 veya bunun katları şeklinde olması gerekiyor idi. Yine bu ürünlerin içinde omega 3 yağ asitlerinin oksidasyonunu önleyen ve mümkünse yağda eriyen vitaminlerin yer aldığı bir ürün gamı oldukça faydalıdır. Hem yağ asitlerinin alınması hem de yağların içinde eriyen vitaminlerin birlikte alınması vücuttaki etkinliğini artırmaktadır. Bu tarz bir omega 3'ü ben, eşim ve çocuklarım uzun süredir kullanmaktayız. Sizlere de tavsiye ederim. Bununla ilgili link videonun altında bulunmaktadır. Sevgili dostlar, omega 3 mutlaka ve mutlaka gıda takviyesi şeklinde vücudumuza alınması gereken moleküllerden biridir. Bunu hiç unutmayalım. Ayrıca gıdalarımızdaki besin değerlerinin de oldukça azaldığını defaten burada hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen bildirimlerinizi açın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.